Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere Snickers pasta tarifim var. Bunun için öncelikle 50 gram kakaonun içerisine 100 milim suyu ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Su mutlaka sıcak olmalı. 50 gram da yaklaşık bir 6 yemek kaşığına tekabül ediyor veya 25 gramlık paketlerden 2 paket kullanabilirsiniz. Sıvı yağını da ekliyoruz. Bu miktarları videonun altına info kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Sizler için çay bardağı ve su bardağı olarak da göstermek istedim. Gram gram ölçüp ekledim. Umarım yardımcı olur. Şimdi kaşık ile güzelce kakaoyu ezerek karıştırıyoruz yavaş yavaş. Bu kekimize o kadar güzel bir lezzet verecek ki sanki içerisine bir kase dolusu çikolata dökmüşsünüz gibi harika bir kek olacak. Bu keki yaptıktan sonra her zaman çikolatalı pastalarınızda bu tarifi uygulamak isteyeceksiniz. Topaklanması gidene kadar karıştırın. Normalde su, sıvı yağ tabii ki birbirine homojen bir şekilde karışmıyor. Bakın çok güzel ezdim. Topaklanma vesaire kalmadı artık. Şimdi 5 adet yumurtanın beyazını ekliyorum ve 40 gram şeker ekliyorum. Yarım çay bardağından bakın görmüş olduğunuz gibi bir tık daha az ve mikserin en yüksek devirinde krem şanti kıvamını alana kadar çırpıyorum. Beş adet yumurtanın sarısını da 120 gram şeker ile çırpıyorum. Ajda çay bardağı ile 1 çay bardağına tekabül ediyor ve güzelce krema kıvamına gelene kadar çırpacağım. Özellikle sipariş alıyorsanız bu pastayı yapıp sipariş vermenizi tavsiye ediyorum. Çok beğenilecektir. Yiyen herkes bu pastayı çok beğeniyor. Hatta burada bu tarif ücretli olarak satılıyor. Kenarlarından spatula yardımı ile şöyle bir içe doğru aktarıyorum. Çırpmaya devam ediyorum. Hazırlamış olduğum kakaolu karışımı ekliyorum. Ve çırpmaya devam ediyorum. Şimdi 190 gram un ekleyeceğim eleyerek. Bakın 100 gram bu şekilde 200 milimlik bardağın bir bardaktan bir parmak eksik oluyor. 90 gram da bir su bardağından 2 parmak eksik şekilde düşünebilirsiniz. Bu şekilde. Ve mikserimizde güzelce çırpıyoruz. Bir paket kabartma tozu ekledim 11 gramlık. Artık tamam. Şimdi hazırlamış olduğumuz yumurta beyazını 3 postada yavaş yavaş spatula yardımıyla yedirerek karıştırıyoruz. Bu arada fırınımı 180 derecede ısıttım. Bütün kek tariflerinde ısınmış fırına kekleri sürerseniz her zaman daha iyi sonuç alırsınız. Ben videoyu hızlandırdım. Normalde yavaş hareketlerle yumurtanın akını yedirmelisiniz. Evet, 26 santimlik kelepçeli kalıbın tabanını yağlı kağıt ile kapladım. Normalde bu tarifte 2 tane 23 santimlik kalıp olması gerekiyor. Ama bende olmadığı için tek bir kalıpta yapacağım ve 26 santimlik bir kalıpta yapacağım. Yani daha büyük bir kalıpta. Normalde 2 kalıpta yapılıp her pişen kek 2'ye bölünerek 4 ayrı kart elde ediliyordu. Ben bunu sanırım 2 veya 3'e bölerek o şekilde yapacağım. Olsun, hiç fark etmez. Şimdi güzelce döküyorum. Bu arada fırınımı ben 180 derecede ısıttım.
Hangi kek tarifi olursa olsun ısınmış fırına sürerseniz her zaman daha iyi sonuç alırsınız kabarma noktasında. Şöyle güzelce ben sıyırayım bir. Tezgaha birkaç kez vurup sallıyorum eşit miktarda yayılsın diye. Ve ısınmış fırına sürüyorum. Alt üst ayarda 180 derecede pişirmeye bırakıyorum. Yaklaşık benim fırınım 45 dakikada pişirdi. Kürdan testi yapıp çıkardım. Sizin fırınınızın pişirme süresi değişebilir. O yüzden kontrollü olun. İlk 30 dakikadan önce fırının kapağını açmayın. Şimdi karamelli fıstıklı tarafını yapacağız. Bunun için tencereme şekeri ekledim ve kısık ateşte şekerin yavaş yavaş erimesini bekledim. Kaşık vurmadan. Bakın tabanı tamamen erimişti. Yanmasın diye bu esnadan sonra şöyle bir daha karıştırdım ve kaşığı soktum. Tahta kaşık kullanın. 150 gram şeker kullandım. Bir su bardağından 1-2 parmak eksik şekilde koyabilirsiniz eğer tartınız yoksa. Şeker eriyene kadar ara ara karıştırarak kısık ateşte yapıyorum. Karameli yakmamak için kısık ateşte yapın. Daha kontrollü olur. Böyle ilk erime aşamasında açabilirsiniz orta ateşte ama daha sonra kısın ki karamel yanmasın. 150 gram tereyağı ekliyorum. Ve tereyağı da güzelce eriyene kadar karıştırıyorum. Ara katlarının karamel tarafını hazırlıyoruz şu an. Mutlaka tereyağı kullanmalısınız. Margarin vesaire gibi yağlar bu karamel sosunuzun şekerlenmesine sebep verir. %82'lik özellikle Kazakistan'da bunlar arkadaşlar oranı yazıyor. %82'li almanızı tavsiye ederim. Türkiye'deki arkadaşlar da orijinal bir tereyağı alırsanız sorun yaşamazsınız. Veya pastörize tereyağı da kullanabilirsiniz. Marketlerde de bazen orijinal tereyağlar satılabiliyor tabii ki. Onlardan da kullanabilirsiniz. Tereyağı tamamen eridikten sonra 150 milimde süt kreması ekliyoruz. Ve süt kreması ile de güzelce karıştıktan sonra fıstık ekliyoruz. Fıstığı ben bu şekilde hazır aldım. Eğer bütün şekilde sizde varsa tuzsuz fıstık rondodan geçirip ekleyebilirsiniz. 120 gram, 120 gram da bir su bardağı tepeleme dolusuna tekabül ediyor. Bir su bardağı dolusu ekleyin. Şöyle bir fıstık ile de karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatacağım. Ve soğuması için bir kaba ekleyeceğim ve buzdolabına kaldıracağım. Kremayla temas ettiğinde kremayı eritmesin, krema akmasın diye mutlaka bu karamel sosumuzun en azından ılıması gerekiyor. Üzerine mutlaka bir streç film ile örtün. O şekilde kaldırın. Keki bu şekilde ızgaranın üzerine ters çevirerek soğuttum. Tabanı terlemesin diye. Kenarını bıçak ile geçiyorum ve çıkarıyorum. Çok lezzetli bir kek. İnanın denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Normalde iki ayrı kalıpta pişirseydim benim için çok daha rahat olacaktı. İkiye bölüp 4 kat elde edecektim. Ama bu şekilde üçe böldüm. Hatta böyle en üst katmanı çok ince oldu. Biraz orantılı bölemedim ama olsun. Şu en üzerindeki kısmı kullansam mı kullanmasam mı diye düşündüm ama orta kısmıma da bu en üst kısmını kullanacağım. Şimdi mükemmel kremamızı yapmaya sıra geldi. Bunun için öncelikle
Ben Kazakistan'daki arkadaşlar kremette kullandım. 200 gram kremette kullanıyoruz. Türkiye'deki arkadaşlar kremette dediğim bir tür tuzlu labne peynir veya tuzlu krem peynir olarak düşünebilirsiniz. Krem peynir demeyelim de labne peynir demek daha doğru olur. Tuzlu 200 gram labne peynir ekleyin. Nasıl olur diye düşünmeyin. İnanın bu kremayı da kullandıktan sonra bütün pastalarınızda, tariflerinizde uygulamak isteyeceksiniz. Sonra Kazakistan'daki arkadaşlar Galbeni'nin mascarpone'unu kullandım. 200 gram da bunu ekleyeceğim. Normalde bu paket 250 gram ama bize 200 gram yetecektir. Türkiye'deki arkadaşlar, Türkiye'de de artık mascarpone satılıyormuş. Büyük marketlere bakarsanız bulabilirsiniz. Ama eğer bulamazsanız tuzsuz cheesecake'lerde kullanmış olduğunuz bir tür labne peynir kullansanız da olur. Lezzetini beğendiğiniz. Ve 500 gramda 500 milimde süt kreması kullanacağız. Mutlaka bu kullanmış olduğunuz malzemeler, pudra şekeri de dahil, buzdolabından çıkmış olsun. Tamamen soğuk olmalı. Güzel bir kıvam elde edebilmemiz için. Normalde bu tarifte 200 gram pudra şekeri ekleniyor ama ben 100 gram ekledim. Bir büyük fincan dolusu. Çünkü yeteceğini düşündüm. Arasında karamel sos vesaire kullanacağız. Bana ideal geldi. Siz dilerseniz tadına bakıp ekleme yapabilirsiniz. Şimdi mikserimin yüksek devirinde güzelce krem şanti kıvamını alana kadar çırpıyorum. Kremam da hazır. Bakın çok güzel. Normalde kalıp kullanmasanız da olur ama ben bir gün buzdolabında bekleteceğim için bu şekilde kremanın sabitlenmesini istedim. İkinci kesmiş olduğum katmanı en tabana yerleştiriyorum ve soğumuş olan karamel sosu kekin üzerine döküyorum. Normalde kremanın üzerine dökseniz de olur ama bu şekilde daha kolay olacağı için bu şekilde yaptım. Keki kesinlikle ıslatmanıza gerek yok. Dokusu şahane bir kek. Karamel sosun üzerine hazırlamış olduğum kremayı kaşık ile döküyorum. En üst kısmı ortaya bırakıyorum ve geri kalan karamel sosun tamamını bu katmana ekliyorum. Kremayı da tekrar döküyorum. Ve tabanını en üste koyuyorum. Daha düzgün bir şekilde durması için. Üzerine de krema ile kaplıyorum. Ve buzdolabına kaldıracağım. Bir gün bekleteceğim. Geri kalan kremayı da kalıptan çıkardığımda kenarlarına süslemek için kullanacağım. Süslemek için demeyeyim, kenarlarını sıvamak için kullanacağım. Üzerini bir kapak veya streç ile kapatıp buzdolabında bir gün dinlendirmenizi tavsiye ederim. Evet, bunu da ertesi gün kullanmak için dolaba kaldırıyorum. Şimdi dış kaplaması için 270 gram ben sütlü çikolata kullandım. Dilerseniz bitter de kullanabilirsiniz. 270 gram çikolatamızı ekliyoruz. Normal Ülker'in kalıp kalıp olan çikolatalarından da kullanabilirsiniz veya bu şekilde damla çikolata da kullanabilirsiniz. Kurvetir çikolata da olur tabii ki. Bu çikolatamızı bermer usulü eritmek için ben kettle'ın üzerine bıraktım. Şimdi dolaptan çıkarmış olduğum pastayı kalıptan düzgün bir şekilde çıkartıyorum kenarlarını sıyırarak. Ve birazcık kremamız artmıştı hatırlıyorsanız. O kremayı güzelce her tarafına gelecek şekilde kaplıyorum. Şimdi tel ızgaranın üzerine alacağız. Çikolatalı hazırlamış olduğumuz çikolatalı sosu üzerine dökmek için.
güzelce yayabilmek için görmüş olduğunuz gibi 2 tane büyük bıçak kullandım. Biri spatula, biri bıçak. İkisi de bıçak olabilir. Izgaranın üzerine aldım. Bu arada pastayı biraz daha geç çıkartabilirsiniz. Çünkü biraz bu çikolatayı ılıtacağız. Benmari usulü eritmiş olduğumuz çikolataya 100 milim sıvı yağ, 90 gram da fıstık ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Şu an çikolata çok sıcak olduğu için normalde 37 derece olmalı deniyor. Ama tabii ki evlerde ölçü olmadığı için, derece olmadığı için ben pencere önüne koydum ve ılıttım. Pastayı işte söylemiş olduğum gibi bu çikolata ılıdığı zaman, ılıdıktan sonra çıkarsanız daha mantıklı olur. Çünkü krema erimesin ama şu an kış vakti olduğu için pencere önünde sorun olmadı. Ilımış olan, hazırlamış olduğumuz çikolata sosunu üzerine döküyoruz. Kenarlarına gelecek şekilde bir kaşık yardımı ile yayıyoruz. Hemen donacaktır çünkü pastamız bir gün dolapta dinlendi. Gayet soğuk bir pasta. Görmüş olduğunuz gibi hemen döker dökmez kalıp gibi donacak. Başka bir tepsinin üzerine aldım ızgarayı. Çünkü tabanında birikmiş olan çikolata sosunu açıkta kalan yerlerine sürmek istiyorum. Tabanından bu tepsinin tabanına dökülen çikolatayı başka bir kaseye alıp üzerini kapatıp buzdolabına kaldırın. İstediğiniz tatlılarda ihtiyaç olduğunda tekrar mermer usulü eritip kullanabilirsiniz. Son rötuşlarımı yapıyorum ve hemen dilimleyip sizlere göstereceğim. Bu pasta 20 kişiyi ağırlar. Çok doyurucu, leziz bir pastadır. Bir de 26 santimlik kalıpta yaptığımız için çok rahat 20 kişiye yetecektir. İnanın bana yiyen herkes ilk başta tadına baktığında çok beğeniyor. Oldukça başarılı bir tariftir. Şimdi bu ızgaradan nasıl kurtaracağız? 2 adet büyük bıçağımızın olması yeterli. Şöyle dikkatli bir şekilde tabanından geçiriyoruz. Ve servis tabağına alıyoruz. Bu pastayı hazırladığımız kremadan dolayı buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Mesela bugün yaptınız, buzluğa atın, bir hafta buzlukta dursun. Misafiriniz geldiği zaman ya da aylarca da durabilir. Çıkartın bir gün önceden, buzu çözülsün ve ikram edin. Bu kremanın öyle bir avantajı da var. Normalde tavuk göğsü tarzı yaptığımız kremalarda güzel olmuyor ama bu yapmış olduğumuz krema ve çikolata sosundan dolayı buzluğa atabilirsiniz. Burada bazı satıcılar buzluğa atıyor. Sipariş verdiğinizde buzluktan çıkartıp veriyor. Siz ertesi gün kullanabiliyorsunuz. Bu açıdan da çok büyük bir kolaylık. Yani buzluğunuz varsa yapın yapın atın. Böylelikle misafir geldiğinde zorlanmadan hazırda pastanız olacaktır. Bu açıdan da çok iyi. Ben bir kısmını arkadaşıma götürdüm. Bir kısmını bugün eşime, çocuklarıma servis edeceğim ve bir kısmını da buzluğa atacağım. Misafirim geldiğinde sevdiklerime de ikram edeceğim. Karamel sosuyla, o kekinin muhteşem yumuşaklığı ve lezzetiyle ve kremayı anlatmaya gerek yok. Oldukça zengin, güzel bir krema oldu. Dilimlerken her seferde bıçağınızı temizlemeyi de unutmayın. Bunu da belirteyim. Şimdi tadım aşamasına geçelim. Evet, şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.